Dostlar selamünaleyküm. Türkiye Somali'de gücünü günden güne arttırıyor. Hem niteliksel hem niceliksel anlamda. Hem askeri varlığı hem enerji sahasındaki varlığı gün geçtikçe artıyor ve şimdi Türkiye'nin en gelişmiş sondaj platformlarından Çağrı Bey gemisi Somali'de Türk denizcilik tarihinin en önemli operasyonlarından birini başlattı. Türkiye, Somali açıklarında dünyanın en derin ikinci kuyusunu açmak için kolları sıvadı. Peki neden? Türkiye Somali'de ne yapıyor? F-16'larımız neden Somali semalarında uçmaya başladı? Savaş gemilerimiz neden Somali kıyılarında? Türkiye orada petrol bulursa bu petrolün ne kadarını alacak? Bugün hızlıca bu soruları cevaplıyoruz. Türkiye, yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını resmen başlattı. Operasyonun merkezinde Çağrı Bey sondaj gemisi var. Bu gemi, Türkiye'nin enerji filosuna katılan en ileri teknolojiye sahip platformlardan biri. Geminin inşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlandı ve 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi kategorisinde yer alıyor. Somali'ye intikali kolay olmadı. Çünkü kule yüksekliği 114 metre. Yani Süveyş kanalından geçemedi. Çünkü Süveyş kanalı köprüsünün yüksekliği 70 metre. Bu sebeple Türk denizcilik tarihinin en önemli operasyonlarından birine çıkan bu gemi, Türkiye'nin denizcilik tarihindeki en uzun lojistik operasyonlarından birini de yapmak zorunda kaldı. Gemi Mersin'den demir aldıktan sonra Akdeniz, Cebeli Tarık Boğazı ve Atlas Okyanusu rotasını izleyip Afrika kıtasının güneyindeki Ümit Burnu'nu dolaştı. Somali'ye bu şekilde ulaştı ve bu yolculuk tam 53 gün sürdü. Bahanayla bu yeni sondaj gemimizi de bir tanıyalım. Çağrı Bey gemisi 228 metre uzunluğa sahip. 42 metre genişliği var. Kule yüksekliği az önce söylediğim gibi 114 metre. Toplam 12.000 metre derinlikte sondaj yapabiliyor. 4.000 metre su altı operasyon kapasitesi var. 200 kişilik yaşam alanında ve bir helikopter pistine sahip. Gemi bölgeye elbette yalnız başına gitmedi. Enerji filosunun destek gemileri de var. Ama daha da önemlisi operasyonun güvenliğini Türk Deniz Kuvvetleri sağlıyor. TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra savaş gemileri Çağrı Bey gemisiyle birlikte Somali'ye gitti. Yani gerçekten önemli bir operasyondan bahsediyoruz. Çağrı Bey'in görev sahası Mogadishu limanından yaklaşık 372 kilometre açıkta bulunan Curat bir lokasyonu. Curat, Somalice'de ilk doğan çocuk anlamına geliyor. Yani Somali için bu operasyon hayati bir öneme sahip. Ama her devletin altından kalkabileceği bir operasyon değil bu. Sondajın yapılacağı yerde su derinliği yaklaşık 3500 metre. Deniz tabanından sondaj derinliği ise 4000 metre. Yani toplamda 7500 metrelik bir sondajdan bahsediyoruz. Zaten bu yüzden bu kuyu tamamlandığında dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu statüsünü taşıyacak. Türkiye'nin bu operasyonu tamamlamak için planladığı süre 288 gün ve bu süreçte 4000 metre derinliğe kadar inebilen su altı robotları kullanılacak. Yani Türkiye'nin derin deniz mühendisliği ciddi bir noktaya gelmiş durumda. Hem bunu görmenizi istedim hem de operasyonun ne kadar zorlu bir operasyon olduğunu net şekilde anlayın istedim. Yani Türkiye olmasa Somali'nin o petrolü çıkarabilmesi gibi bir ihtimal yok veya Afrika'daki herhangi bir ülkenin. Peki şimdi gelelim esas meseleye. Türkiye ile Somali nasıl bir anlaşma yaptılar? Yani Türkiye bu kadar zorlu bir operasyonu orada yapacak ve bir riskle yapacak. Riskleri birazdan konuşuruz. O yüzden elbette bir kazan kazan anlayışıyla bu işin yapılması gerekiyor. Kardeşlik hukuku tamamen farklı bir boyut. Bunun için fedakarlıklarda bulunursunuz ama dediğim gibi her iki tarafın da kazandığı bir süreç her zaman en mantıklısıdır. Hele ki bölgede Türkiye kadar eski bir aktörseniz. Türkiye'nin Somali'deki varlığı 2010'lara kadar gidiyor. Askeri varlığını falan sonra konuşuruz. Şu an odak noktamız enerji varlığı olduğu için 2024'ten bahsedebiliriz. 2024 yılında Türkiye ile Somali arasında enerji alanında anlaşmalar imzalandı. 2025 yılında bu anlaşmalar resmiyet kazandı. Anlaşmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üzerinden Türkiye'ye bölgedeki enerji kaynaklarının aranması, üretilmesi ve pazarlanması konusunda geniş yetkiler tanıyor. Bölgedeki enerji kaynaklarının aranması derken kastettiğimiz tek şey deniz değil. Yani şu an deniz sondajını konuşuyoruz ama Türkiye aynı zamanda Somali'nin kara sahalarında da petrol arama hakkı elde etti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Somali'nin deniz yetki alanlarında 3 farklı blokta toplam 15.000 kilometrekarelik alanda arama yapacak. Karada ise 16.000 kilometrekarelik bir alanda arama yetkisi verildi. Yani geniş bir alanda hareket hakkımız var. Anlaşmada üretilen petrolün taşınması, rafine edilmesi ve depolanması gibi altyapı projeleri de var ama şu an odak noktamız o değil. Türkiye ile Somali arasındaki petrol anlaşması çok kullanılan bir model olan üretim paylaşımı anlaşması şeklinde yapıldı. Bu anlaşma türü yüksek riskli pazarlarda çok yaygın. Anlaşmanın bütün detayları belli değil ama az çok kamuoyuna sızan ve operasyonun şekli düşünüldüğünde olduğu tahmin edilen gelir
gelir paylaşım süreci 2 ana aşamadan oluşuyor ya da oluşuyor olması gerekiyor. İlk aşamada Türkiye bütün arama, ekipman ve operasyonel maliyetleri üstlenecek ve petrol bulduktan sonra maliyet geri kazanım sürecini başlatacak. Bu süreçte Türkiye maliyetlerini geri kazanabilmek için yıllık petrol üretiminin %90'ına kadar olan kısmını talep etme hakkına sahip. Maliyet geri kazanımını daha uzun süreye yayıp daha düşük bir payla talep edebilir. Ama Somali tarafının bununla ilgili bir sıkıntısı yok. Hatta geçenlerde Somali'de bir bakan Türkiye petrolü bulduktan sonra maliyetini çıkarana kadar petrolün %100'ünü almalı diye bir açıklama yaptı. Çünkü onlar da Türkiye'nin burada yaptığı şeyin esasında asla sahip olamayacakları bir gücü onlara vermek olduğunun farkındalar. Ve Somali halkı çok vefakar bir halk. Bir iyilik yapıyorsanız kat kat fazlasını size vermeye çalışırlar. Böyle insanlardan oluşuyor bu topluluk. Ve onlar da şunun farkındalar ki Türkiye burada ciddi bir risk alıyor. Bahsettiğimiz bu risk ne? Yapılan her sondajda başarıya ulaşacaksınız diye bir durum yok. Dünyanın en derin ikinci kuyusunu açmak için oradasınız. Yani ciddi bir maliyeti yükleniyorsunuz. Bu risk varsa maliyet geri kazanım anlaşması da elbette önemli oluyor. Yüz milyonlarca dolarlık bir riskten bahsediyoruz sonuçta. Diyelim ki Türkiye sondajı vurdu ve hiçbir şey çıkmadı. Kimseden para talep edemez. Zaten bahsettiğimiz bu geri kazanım süreci geçici bir süreç. Türkiye petrolü keşfetti. Kendi maliyetini çıkarttı. Sonrasında bu paylaşım tamamen değişiyor. Somali'nin kar payı bu sefer %70'e çıkıyor. Afrika'daki en iyi anlaşma ülkeye %60 pay veriyor. %70 çok iyi bir oran. Ve bundan sonra da Türkiye oradan petrol çıktığı sürece %30'luk payını korumaya devam edecek. Yani ne açıdan bakarsanız bakın kazan kazan ilişkisi var burada. İki taraf da kazanacak. Tabi az önce dedik ki bu bölgedeki sondajı herkes yapamaz. Her ülkenin altından kalkabileceği bir şey değil bu. Bu sadece Türkiye'nin derin deniz sondaj kabiliyetiyle alakalı bir ifade de değildi aslında. Türkiye askeri anlamda da Somali'de ciddi varlık gösteriyor. Hatta bunu ayrı bir videoda detaylı olarak konuşacağız. Ama enerji yatırımları ile birlikte zaten sahada var olan askeri varlığını hem niteliksel hem de niceliksel olarak arttırmaya başladı Türkiye. Mesela son olarak 2 ay önce Mogadishu'daki Aden Uluslararası Havalimanı'na Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları F-16'ları indi. Yani Türkiye bölgede eğitim ve destek yaklaşımını aşmaya başladı. Artık bu model caydırıcılık ve zamanı geldiğinde doğrudan müdahale modeline evrildi. Türkiye Somali'nin ihtiyaç duyduğu yerde artık güç kullanacağını göstermiş oldu. Zaten daha dün Somali'nin ulusal gününde geçit yaparken F-16'lar gösteri uçuşu yaptı ve insanlar bunu gururla izlediler. Çünkü o F-16'ların orada sömürü için değil, destek için olduğunun farkındalar. Geçit töreninde yine Türkiye'nin eğittiği Somali birliklerin yürüyüşü de vardı. Türkiye'nin bu işi bildiğini bir kere daha görmüş olduk. Çünkü Somali Ulusal Ordusu Türk ordusunun eğitiminden geçtikten sonra zımba gibi olmuş. Bunların yanında bir de atak helikopterlerin gösteri uçuşu yaptığını gördük. Bu helikopterler ve savaş uçakları terörle mücadelede Somali'ye ciddi destek verdiler. Somali'de terör örgütü Türkiye'nin de desteğiyle gittikçe zayıflıyor. Somali'ye sevk edilen ana muharebe tankları ve zırhlı personel taşıyıcılar aynı hava araçları gibi Somali ordusuna önemli bir güç kazandırdı. Yani çok kısa bir süre içerisinde Somali'de dengelerin tamamen değiştiğini görürüz muhtemelen. Ve bu süre içerisinde terörle mücadele etmeye devam edecek olan özellikle F-16'lar aslında bir yandan da bölgesel bir mesai de içeriyor. Türkiye'nin enerji politikaları o bölgede varlık gösteren batılı güçler. Özellikle de İsrail için büyük bir rahatsızlık kaynağı. Türkiye F-16'ları oraya götürerek gerektiğinde en sert karşılık verileceğini, yani herkesin işine bakması gerektiğini net şekilde belirtmiş oldu. Bu sondaj operasyonu süresince en ufak bir ihlal Türk savaş gemileri ve Türk Hava Kuvvetleri unsurları tarafından en ağır şekilde cezalandırılır. İşte bu yüzden herkes ayağını denk almak zorunda. Ve Türkiye bir yere ağırlığını koyduysa zaten herkes ayağını denk alacaktır. O yüzden yeni petrol kuyusu öncelikle Somali'ye, sonra da Türkiye'ye hayırlı olsun diyelim. Allah'a emanet olun.